bilmiyorum hani biz böyle konuşunca şekere savaş açmış gibiyiz ama şeker gerçekten çok tehlikeli bir ürün. Bir gerekçeyi açıklamadılar. Normalde devlette şöyle olur, yeniden değerlendirme oranı diye bir şey vardır. Okulda bizim kontrolümüz için pandemi sonrasında Danimarka bırakmış galiba ama o yüzden kimyasallara çok dikkat etmemiz lazım. Ürünlerin içinde klorat çıktığı için şu an mesela apar topar hepsini geri çağırıyor. Gıda bir haktır. Bu hafta biraz da biz çocuklar hakkında konuşmak istiyoruz. Gıda Atlası'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Cemil abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor bu hafta? İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben öncelikle bu pestisitle başlamak istiyorum. Geçen hafta da konuşmuştuk. Yeni değişiklikler var, kısıtlamalar geldi, bazıları kaldırıldı. Bunun üzerine bir de test fiyatlarında bir artış oldu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Evet haklısın. Pestisiti bayağı bir konuştuk. Hatta 2 program belki bunun üstüne yaptık. Belki her programda da konuşmamız gerekebilir. Çünkü bazı sorunlar, kronik sorunlar mesela yani ülkemizin bu sorunu var Türkiye'nin özellikle pestisit üretimde. Bunu belki her hafta, belki her program açılışında tekrar anlatmamız gerekecek. Pestisitle ilgili söylediğim gibi mevzuatlar değişti. Limitler düşürüldü. Avrupa Birliği ile uyum gerekçesiyle. Tabii bunun yanında da sonuçta bir analiz yapılıp anlaşılacak. Sonuçta bu bilimsel bir yöntem olduğu için analiz fiyatları da ciddi bir artış oldu. Yaklaşık 4-4,5 kat kadar bir artış oldu. Burada tabii aslında neden artış yapıldığını anlatmadı tabii. Yani gerekçe tabii sunmadığı için mevcut yönetenler ya da bakanlık diyeyim işleyen sorumlu kişiler bir gerekçeyi açıklamadılar. Normalde devlette şöyle olur, yeniden değerlendirme oranı diye bir şey vardır. Yani belki ekonomi programlarında konuşulacaktır. Devlet kendi hizmetlerinin işte değerli evrak ücreti falan diye de geçer. Bunun bir değerlendirme oranı olur her yıl başında. Mesela bu sene 2025 için %43 açıklanmıştı. Ben de benzer bir oranla zam gelir diye düşündüm. Ama tabii ki hani ekonomik dengeler illaki bir maliyeti vardır bunun. İşte analiz kiti ya da diğer şeyler falan vardır ama yani burada bir 4,5 katlık bir ücret artışı mantıklı bir artış gibi gözükmüyor. Tabii dediğim gibi hani şeffaf da bir süreç ilerlemediği için yani biz bunun gerekçesini de bilemiyoruz. Neden bu kadar yüksek analiz ücretleri talep ediliyor? Bunu bilmiyoruz ama tabii bu hani genel sürecin ilerlemesine avantajlı bir durum değil. Çünkü yani bu bir maliyet getirecektir. Bu maliyeti şimdi 2 seçenek var. Ya bu maliyeti ödeyecek, analiz yapacaklar. Yani bu hem vatandaş için hem üretici için veya bu analizi yapmayacak. Buradan kaçacak. Şimdi kaçması bir sorun. Çünkü bu sefer analiz sonuçları iyi çıkmayacak. Yani analiz sonucu görmeyeceğimiz için ne olduğunu bilemeyeceğiz. Çok analiz yaptırırsa da bu sefer ürünün maliyetini arttıracak. Yani burada bir hatalı bir süreç var. Yani hesaplama mı nedir tabii bilmediğimiz için eğer yani açıklarlarsa öğreniriz ama bu süreçte ya fiyatların geri çekilmesi lazım veya bir şekilde bir yöntem bulunması lazım. Bu şekilde ücretler hani ben benzer ücretleri Avrupa'da da baktım. Yani bu şeyler yüksek. Yani bunlar çünkü biliyorsun analizler akreditedir. Yani dünyanın her yerinde geçerlidir. Benzer yerlerden daha pahalı olmasını çok anlamış değilim. Yani özellikle asgari ücrete gelen zam belli %20 civarı. Yeniden değerleme oranı %43. Yani bakıyorsun enflasyon zaten bu kadar çıkmadı ama bu ürünler neden bu kadar analizler maliyetli oldu onu bilmiyorum. Ama doğru değil sistem açısından. Peki şu an bu konu dışında bu hafta biraz da biz çocuklar hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü evet yetişkinler bir önceki konuda da bahsettiğimiz gibi alıp bir ürünün etiketini okur, alma ya da almama konusunda kendi kararını verebilir. Ama çocukların böyle bir şansı yok. O yüzden aslında ebeveynler çocukları için de o ürünü alırken daha da dikkatli olması gerekiyor. Biz bu konuda ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Çocukların en çok maruz kaldığı gıda kaynaklı tehlikeler nelerdir? Evet aslında çok güzel bir konu. Çocuklar çok savunmasız aslında böyle anlatabiliriz. Zaten burada şey diye geçer özellikle savunmasız grup diye geçer. Biraz da hassas gruptur. İşte çok yaşlılar, işte çocuklar veya hasta olan insanlar. Çocuklar burada kendi özellikle tercihini de yapamadığı için sen çok güzel söyledin. Burada anne baba
bir şekilde ebeveyn bu süreçleri anlatıyor veya okulda öğretmenler veya işte kantin varsa ya da dışarıda. Çünkü bu çocuğun hem zaten para da kazanmıyor, bir cebinde parası da yok. Bir şekilde aileler gidiyor. Burada da genelde işte ürünleri ikiye ayırmak lazım. Ambalajlı gıda ve ambalajsız gıda. Bu ayrımı da şundan yapıyorum. Ambalajlı gıdada yine nispeten ürünün üzerine okuyarak bir şekilde karar verebiliyor aileler. Yani ürünün içinde işte katkı var mı, koruyucu var mı, aroması var mı gibi. Ama özellikle ambalajsız olan meyve sebze gibi ürünlerde maalesef ailenin bir kontrol mekanizması yok. Yani içinde ne olduğunu tamamen hani böyle kaderimize Allah'a kalmış şekilde devam edecek ve ürünün içeriğini bilemiyorsun. Şimdi bu konuyu sebze meyve işte pestisit de zaten buradan gidiyor. Burayı bir tarafa bırakalım. Ambalajlı üründe çok fazla kimyasal. En büyük tehlike bu. Yani çocukların özellikle 0-5 yaş, yani bu literatürde de böyledir. Bizim Bülent Şık diye bir hocamız vardır, gıda mühendisi. Çok bu konularla kitap da yazdı. Çok iyi anlatır. Hani merak edenler varsa bu kitabı da belki önerebiliriz. Bülent Hoca'nın yazdığı kitapları. 0-5 yaş çocuklar için çok önemli yaz. Çünkü burada işte hücre büyümesi, doku gelişimi bu da olduğu için bu dönemde burada alınan vücuda kimyasallar kalıcı oluyor ve ciddi hastalık sebep oluyor. O yüzden kimyasallara çok dikkat etmemiz lazım. Yine şeker. Şeker bilmiyorum, hani biz böyle konuşunca şekere savaş açmış gibiyiz ama şeker gerçekten çok tehlikeli bir ürün. Yani tüketiyoruz günlük diyette, yani biz de yiyoruz ama şeker gerçekten çocuklar için çok tehlikeli. Son yapılan çalışmalarda özellikle obezitede, çocuk obezitesinde çok ciddi artışlar var. Yani %7'lerde, 8'lerde hedef artış olduğu literatürde konuşuluyor. Özellikle üniversite çalışmalarında, bağımsız çalışmalarda da. Şeker yine çok büyük bir sorun. Kimyasallar çok büyük sorun. Bir de tabii özellikle böyle işte kızartma yağlarından gelen bu yağlarda. Yani bunu tabii kimyasal diyebiliriz. Bunlar en büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki çocuklara yönelik pazarlanan sağlıksız gıdalar konusunda aileler ne yapabilir? Aileler yine dediğim gibi ambalajlı ürünse bir şekilde etiketine bakarak kendini korumaya çalışabilir. Daha az katkısız, koruyucu olmayan, işte aroma olmayan, yani daha doğala yakın ürüne gitmek gerekiyor burada. Yani işte özellikle hep söylüyor işte abur cubur gıda dediğimiz, işte İngilizcesi junk food dediğimiz ürünler. Ya bunlardan sokmasınlar eve. Ya bu konuda katı olsunlar. Tamam, çocuk bir şekilde okulda arkadaşlarında ya da başka bir yerde görecektir. Canı da çekecektir. Çünkü böyle örnekler var. Bizim çok aile katı olduğu zaman yani böyle örnekler var. Çocuk bir anda cipsi görünce böyle avuç avuç yemek istiyor. Yani bir de bir yoksunluk. Bu işin belki psikoloji tarafı vardır, bilmiyorum. Psikolojiyle ilgili de bir program yaparsanız bunu da anlatmak lazım. Hani bu yoksunluğu da yapmasın insanlar. Tabii ki biraz hani görsün ne olduğunu ama zararları anlatılsın. Yani burada işte cips gibi ürünler, işte gazlı içecekler, yine işte limonata deniyor ama yani aroma, içinde su var, koruyucu var, katkı var, ürün yok, yani içinde belki limon yok. Yine bir dönem Türkiye'de çok meşhurdu, bir nar ekşisi üreten bir firma vardı. Yani nar girmiyordu, nar ekşisi çıkıyordu. Yani böyle bir sistemi olan firmalar vardı. Yani bu ürünlerden kaçmaları gerekecek. Yani bunları sokmasınlar. Hatta bunların ya belki üretilmemesi de gerekir. Yani bu özgürlük tanımına da bir yerde giriyor. Hani özgürlüğün bir sınırı var. Her şey üretilsin, isteyen yesin ama yani şimdi çocuk dediğimiz şey daha kendi otokontrolünü de yapamıyor. Yani çocuğun hani çok böyle kaba tabirle canı çekiyor görünce. İşte o yüzden genelde şey vardır. Bazı çalışmalar yapılır marketlerde. Böyle yaklaşık işte 80-90 santim 1 metreye koyulan ürünlere bakılır. Genelde burada bu abur cubur gıdalar hep buralara gider. Çocuklara hitap eder. Yine reklamlar çocuklara karşı çok böyle onları özellikle junk food'a, bu işte abur cubura karşı bir şekilde özendiriyor yemek için. Yani aileler genelde bunlardan kaçsınlar. Yani ambalajlı ürünün özellikle işte çok aşırı işlenmiş ürünler. Yani işte şekeri çok fazla ürünler. Yani çünkü şekere yani söylendiği kadar çok bizim ihtiyacımız yok. Tamam, beynin yakıtı glikoz falan ama bir enerjiyi de başka yerden alabilir. Yani işte baklagillerden, yani bunun alternatif yöntemleri var. Proteini ve diğer şeyi başka bir diyet, başka bir beslenme modeliyle yapabilir. Buna dikkat edebilir ama tabii burada şu faktörü de her seferinde hatırlatmak istiyorum. Tabii ekonomik durum da var. Yani biz burada bir et proteinine gidilsin dediğimiz zaman bunun bir maliyeti var tabii ki. Yani bugünkü ülke şartlarında insanlar maalesef istediği gıdaya erişemiyorlar. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani belki kimse hazır çorba içmek istemez. Kendi güzel işte etini kaynatarak, çorbasını, sebzesini kaynatarak güzel sağlıklı bir ürün yapmak isteyebilir. Ama bu maliyetler de maalesef buna izin vermiyor. Yani ya da işte bu hazır makarna gibi ürünler var. En tehlikeli ürünler bunlar. Ne olduğu belli değil. İçinde
bir sürü koruyucu var. İşte monosodyum glutamat gibi çok kanserojen ama ürün lezzetini arttıran ürünler, yani bu kimyasallar da var. Bunları mümkün olduğu kadar kaçmak lazım. Ama ekonomi dengesi olunca maalesef insanlar buraya doğru gidiyorlar. Hem yapması pratik hem maliyeti düşük bir şekilde gidiyor. Yani bir ara vardı, şimdi artık ucuz değil de mesela çiğ köfteciler, hani sağlıksızdan demiyorum ama ucuz olduğu için herkes önünü çiğ köfte dürümle geçiriyordu. Yani sonuçta bir beslenme ekonomik sorunumuz da var. Yani gıdaya ulaşılma ile ilgili yoksulluk gibi, bunu da hani altını çizmek gerekir. Ya çok doğru. Aslında bizim kültürümüzün bir parçası, biz çocuklara olan sevgimizi onlara işte şekerleme vererek, işte Tabii. çikolata vererek gösteriyoruz. Özellikle bunu büyüklerimiz de çok yapıyor. Hani eğer torunu ziyarete gelmişse tabii ki ona meyve de verir, yemekte işte tatlı da olur ama hani gelir gelmez şunu istiyor. İşte bir çikolata vereyim, bir şekerleme vereyim. Ya da aklına geldiğinde torunu ya da işte çocuğu olsun ya da çevresindeki mahalledeki çocuklar da olabilir. Yani o bizim aslında geçmişten gelen bir alışkanlığımız, aslında bize de güzel gelen bir şey. Ya işte bir şeker vereyim çocuklara. Belki de bunu biraz değiştirmemiz gerekiyor. Bunu biraz kırmamız gerekiyor. O çocuklara aslında biz evet sevgimizi gösteriyoruz ama bir şekilde de zarar veriyoruz onlara. Ya çok haklısın, çok katılıyorum. Yani bizim bu özellikle şeker gibi çocukların kesin beğeneceği çikolata gibi şeyimiz var. Tabii Danimarka'ya da bakıyorum. Burada işte birkaç market grubu yapıyor. Genelde çocuklara ücretsiz işte elma, buz gibi ürün dağıtıyor. Yani Türkiye'de de bunun buraya doğru gitmesi lazım. Teoride buna katılıyorum ama ekonomik boyutunda nasıl olacak kısmını bilmiyorum. Yani hani burada bir muzun dağıtılması ücretsiz ve herkes alıyor. İşte biliyorsun şeyi koyuyorlar, işte kasaları koyuyorlar. İçi dolu ürünle ve sürekli yeni ürün getiriyorlar. Ve insanlar bir şekilde kimse oradan gidip, hani yetişkin gidip bir muz almıyor ama Türkiye'de zaten hani muz tüketimi nerede? Yani zaten hani bunu çocuğa istese de parayla alamadığı için hani bunu nasıl alternatifini bulacağız? Orası ekonomik boyutu. Yoksa hani teoride tabii ki meyve sebzeye geçilsin, herkes bu şekilde ürüne gitsin, daha sağlıklı ürünler tüketilsin. Alternatif ürünlere gidilsin, işte şekerli ürün yerine işte biraz daha hurma gibi, yani böyle şeylere gidilsin istiyoruz ama hani ekonomik tarafını da göz ardı etmememiz lazım. Şimdi aileler çocukları için en güzel olanı seçmeye çalışıyor. Belki en doğalını, işte en organik olanını seçmeye çalışıyor. Ama bazı noktalarda da şöyle bir sıkıntı var. Çocukların aslında doğuştan gelen ya da bazılarının sonradan maruz kaldığı bazı alerjenler var. Bir ebeveyn bir çocuğun herhangi bir ürüne karşı alerjisi olup olmadığını kendi tespit edebilir mi? Ya da bu konuda nasıl bir yol izleyebilir? Aslında buradaki çok ayrıntı bilgiyi tabii doktorların vermesi lazım. Sonuçta sağlıkla alakalı ama biz gıda tarafıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Normalde alerjen dediğimiz ürün içindeki proteinin özellikle vücut bu proteini sindiremiyor ve yan etkileri yapıyor. Yani aslında alerjenlerin çoğu protein kaynaklıdır. Yani vücut proteini sindiremeyince buna karşı bir tepki gösteriyor. Bu reaksiyonlar işte genelde şey olabiliyor, işte kaşıntı olabiliyor basiti. İşte vücudunda bir şeyler çıkabiliyor, işte kırmızı noktalar veya en tehlikelisi işte boğaz şişmesi gibi ölümle sonuçlanabilen şeyler olabiliyor. Özellikle bu kuru yemiş şeyleri, alerjen tipleri böyledir. Burada insan tükettiği zaman bir şekilde direkt şişer. Genelde bunu küçük yaşta tarama testleriyle çıkıyor ortaya. Özellikle alerji testleri falan da var. Çoğu hastanede yapıyor herhalde galiba şu an. Bir şekilde işte kola, işte belli ürünlerden bir şekilde işte yaparak, dokundurarak veya sürerek bir şekilde bunları yapıyorlar. Ama şeyi görmek lazım. Yani alerji, yani ne tip alerji? Yani mesela işte süt alerjisi varsa işte sadece sindirimle ilgili bir sıkıntısı mı var? İşte vücut sindiremiyor ve rahatsızlık mı veriyor? Yoksa ciddi sağlık sorunları mı neden oluyor? Yani ölümle sonuçlanabilir, Allah korusun. Bu daha zor bir süreç. Yani bunu bir şekilde öğrenmesi gerekecek. Yavaş yavaş çocukluğunda öğrenebilir. Tabii bu alerjenlerin bazısı sonra da gelişebiliyor. Zaten belki tartışılacak, yani bilmiyorum, doktor da konuk alır mıyız önümüzdeki dönemlerde, tıp tarafında da var. Yani eskiden bu kadar alerjenler ya da alerji çok şey değildi, çok yaygın değildi. Bugün çok fazla ürüne gidiyor. Yani geçen bunlarla ilgili ben bir makale okumuştum. Amerika'da da yer fıstığı son dönemlerde çok ciddi alerjen ama 20-30 yıl önce böyle bir süreç yoktu. Yani genetiği değiştirilmiş gıdalar mı neden oluyor buna? Çünkü bu taraf da farklı. Çünkü genetiği değiştiriyorsun. Biz mi artık daha korunmasız oluyoruz? Beslenme alışkanlarımız değişti. Bir de artık doğada eskisi gibi, atalarımız gibi biz işte avcı toplayıcı bir kültürde değiliz. Artık
Hani evde oturuyoruz, önümüze yemek geliyor, bu süreçteyiz. Bu da bizi değiştirdi mi? Burayı da bir konuşmak lazım. Alerjen kısmı genelde böyle. Bir de tabii şey var, yani genel alerjen kuralları var. Belki hani altına link bırakırız ya da böyle yana koyabiliyoruz, bilmiyorum. 13 tane alerjen grubu var. Bu alerjen grubunda genelde işte alerjisi varsa insanlar buradan sakınmaları lazım. Genelde ürün etiketlerinde zaten yazılması zorunludur. Bunu konuşmuştuk geçen haftalarda. Yine restoranlarda da bir şekilde menünün yanına veya ürünün sipariş yerinde genelde yazar, uyarılar bulunur. Eğer ürünün içinde böyle bir şey varsa, alerjisi olduğunu düşündüğünüz bir ürün varsa tüketilmemesi sağlık açısından çok yararlı olur. Peki okul kantinlerinden de biraz konuşmak istiyorum. Sonuçta sabah örneğin çocuğumuz evde kahvaltısını yaptı, biz onu okula gönderdik. Akşam da okuldan aldık, evde birlikte yemek yiyoruz. Bu süreçte belki sıkıntı yaşamıyoruz ama okulda çocuklar acıkacak. Okulun temposuyla birlikte ya da arkadaşları başka şeyler aldığı için o da bir şeyler satın almak isteyecek. Kantinlerde şu an satılan ürünler kontrol ediliyor mu? Yani bu çocuklar için sağlıksız, bu okula giremez deniyor mu? Yoksa sadece o kurumun ya da satın alma işini yapan kişinin inisiyatifine mi kalmış bu durum? Eskiden tabii böyleydi. Yani biraz daha kontrolsüz bir ortam vardı kantinlerde. Ama özellikle 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam, Milli Eğitim Bakanlığı bir yönergeyle beraber üçlü protokolle Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, o dönemki ismiyle bir protokol imzaladı ve kantindeki satılan ürünlerin özellikle çocuklara zarar vermeyecek ürün grubu şekilde bir belirlendi. Yani buradan başlayarak süreç ilerleyen bir süreç. Yani tam ideali bir yere gelmedi ama bir şekilde çalışılıyor. Okul kantinlerinde özellikle işte bazı ürün gruplarında istenmiyor. Özellikle işte gazlı içecekler, çok şekerli ürünler veya kızartma gibi ürünler şu an mevzuatlarla bunların sokulmasına izin verilmiyor. Bunların denetiminde yine MEP kendi okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla yapıyor ve belli dönemlerde Tarım Orman Bakanlığı gıda denetçileri de bu denetimleri yapıyorlar. Kantinler zaten kapalı bir ortam olduğu için bir şekilde hani artık kontrolü de daha kolay. Ürünün giriş çıkışı da bir şekilde bilinebiliyor. Artık yani 2016'dan sonra kontrolü var ama tam süreç bitmedi. Yani burada özellikle okul gıdası diye bir kavram oluşturuldu. Mevzuatı çıktı ama mevzuat 2 kere ertelendi. Şimdi 2026 Eylül'e ertelendi en son. Tekrar sonunda ertelendi. Normal ürün etiketlerinde okul gıdası etiketi olmak zorunda üzerindeki ambalajda. Böylece yani o çocuk onu tüketebilir diye rahat rahat satılabilecekti. Böyle bir tanımlama yapmaya çalıştılar ama yani mevzuatlar hazırlandı ama herhalde firmalar çok hazırlanmadı. Farklı süreçler oldu. Şu an bu geçmedi. Ama yani geçse yararlı bir şey olabilir. Tabii burada şunu da düşünmek lazım. Hani hangi gıda okul gıdası olacak? Yani Sağlık Bakanlığı bu sürecin içinde, MEP zaten yerin sahibi diye bu sürecin içinde ama mesela Tarım Bakanlığı nereden dahil olacak? Çünkü yani burada konuştuğumuz süreç sağlıklı bir süreç. Yani sağlıklı gıdadan bahsediyoruz. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı ürünün hani sağlıklı olup olmadığını kontrol etmiyor. Ürünün sadece belli mevzuatlara uygunluğunu kontrol ediyor. Şimdi böyle olduğu zaman mesela vardı daha önce örnekleri, bugün yok ama ya mesela bir cips firması cipse okul gıdası diyebiliyor. Yani cipsi okul gıdası diyememen lazım. Ama işte ne olacak? Böyle bir liste, katı bir liste mi olacak? Yani buna da aslında gitmek lazım ki benim kişisel görüşüm daha katı bir liste olması lazım. Yani çünkü okulda bizim kontrolümüz dışında, hani bizim evdeki beslenmemizde biz ne kadar bu işlere kafa yorsak, işte proteini, vitamini dengeli beslemeye çalışsak bile çocuğumuzu, sonuçta yaklaşık bir 6-7 saat bizim gözetimimiz dışında bir yerde ve okul kantinlerinde de yani sağlıklı bir yemek yeme şansın yok. İşte toz yiyebilir. İşte orada birkaç abur cubur, kraker gibi böyle bir şekilde günü kurtaracak şey yiyebilir. Burada bir öğün de yapamaz. Yani bununla ilgili aslında ciddi çalışılma yapılması lazım. Burada daha önce biz özellikle Gıda Mühendisliği Odası'nda da çok çalıştık. Burada ülkemizde şey de var. Bu özellikle veli dernekleri falan da var. En az bir öğün ücretsiz yemeğin devlet tarafından verilmesini de aslında böyle bir öneriyoruz. Hem bu ekonomik anlamda bir avantaj olacak ve ikincisi aslında kontrollü bir yemek. Yani buradaki ürün işte protein oranı belli olan, vitamini belli olan, çocuğun günlük ihtiyaçlarını, diyetindeki günlük ihtiyaçlarını karşılayacak vitamin mineral dengesini de sağlayacak bir ürün verilmesi aslında. İşte bu ne olabilir? Belki bir kap çorba olur. Bir proteinli bir tavuk olur veya işte bir kuru yemiş olabilir veya bir süt olur. Aslında bunlar yapılabilirdir. Çalışmalar da var. Bu arada mevzuatlar da çıktı bunların ama uygulamaya çok
geçemedi. Dünya yapıyor bunu. Çok Japonya yapıyor, işte kuzey ülkeleri yapıyor. Danimarka pandemi sonrasında Danimarka bırakmış galiba ama genelde yapıyordu. Bunlar da şundan çok yapıyorlar. Çocukların özellikle dengeli beslenemediği zaman hem vücut olarak gelişimi hem de özellikle beyin gelişiminde çok ciddi gerileme oluyor. Yani gerileme demeyelim de belki yavaşlama oluyor. Böylece de yani siz çok böyle yetenekli bir çocuk yetiştirebilecekken başarı oranları düşüyor. Yani bugün bilmiyorum yine eğitim ve de belki birini konuk alırsak yani eğitimde zaten şeyler de düşmüş. Başarımız çok düştü. Yani bunlar da süreci gidiyor. Yani bunlar böyle bir kısır döngüye girdi. Yani kötü besleniyorsun, 20 yıl kötü besleniyorsun yaklaşık. Bu sefer daha potansiyeli az olan kişiler çıkıyor. Bu potansiyeli az olan kişiler çocukları tekrar yetiştirip ya da bu yasaları sistemi kuracak insanlar oluyor. Bunlar da sistem kurulamıyor. Böyle bir kısır döngüye girdi. Yani insanlar bu sistemden nasıl çıkıp doğruyu bulacak? Bu kısmı da belki biraz konuşmak lazım. Yani çok doğru. Sonuçta çocuklar çok fazla reklamlara maruz kalıyor. Sosyal medyada çok fazla içeriğe maruz kalıyor. Okula gittiğinde belki okul kantininde de benzer ürünleri görüyor ve orada harçlık cebinde olduğu için orada ekranda gördüğünü satın almak istiyor Kesinlikle. çocuk. O yüzden belki de yapabileceğimiz en güzel şey bir ebeveyn olarak ya da bir veli olarak yani bir sonraki gidişimizde belki şöyle bir okulun kantinine bir bakıp ya burada çocuklara ne satıyorlar? Ben bunların hangilerinin çocuğumun yemesini istemem diye böyle bir göz ucuyla bakıp hatta dediğiniz gibi işte cips ya da jelibon ya da çok şekerli ürünler varsa belki öğretmenlere danışıp yani bu konuda ne yapabiliriz ya da yönetime danışıp yani siz bunu kontrol ediyor musunuz? Tabii ki bu agresif bir şekilde değil ama hani bir sorarak bir çözüm üretebilirler. Çünkü birçok işte büyük şehirdeki okulların kantinleri çok farklı. Daha küçük ilçelerdeki okulların kantinleri belki çok daha farklı. Evet. Burada belki de velilere biraz daha fazla görev düşüyor. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuğunuz belki günün 7-8 saati sizinle birlikte değil ve o süreçte bu çocuk acıkacak da ya da arkadaşları bir şey aldığı için o da almak isteyecek. Belki de bunu velilerin biraz daha yani bir sonraki okula gidişinde bu gözle de bakması gerçekten güzel olabilir ve etkili de olabilir. Ya tabii kesinlikle katılıyorum. Yani velilere bütün sorumluluğu velilere yüklemiyoruz. Ancak velilerin talepkar olması lazım. Ya sadece veli değil aslında. Bu genel olarak vatandaşın talepkar olması lazım. Çünkü böyle bir hakkın var. Yani gıda bir haktır. Yani güvenilir gıdaya ulaşmak bir haktır. Belki bunu da bir programda konuşuruz. Çünkü gıda güvenliği, gıda güvencesi gibi kavramlar var. Bunlar da çok birbirine karışıyor. Bizim vatandaşlarımızın yani güvenilir gıdaya ulaşma hakkı var ve bunu talep etmesi lazım. Yani bunu okulundan talep eder, diğer işte bu işin paydaşı olan Sağlık Bakanlığı'ndan, Tarım Orman Bakanlığı'ndan, işte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir şekilde talepkar olması lazım. Yani biz istememiz lazım. Yani zaten hani bu işler genelde böyledir. Yani yukarıdan yapılan bir dayatma zaten aşağıya doğru halka çok onların kendini buna aidiyet hissetmesi daha zordur. Ama halktan gelen bir talebin yukarıdan hem karşılık bulması hem de gerçekçi bir taleptir. Yani şimdi bu kadar veliler kafası karışık, insanlar ne yediğini bilmiyor, güvenli mi değil mi bir sürü soru varken bunları da burada yetkili kurumlar işte bakanlık, hükümet gibi kurumların burada insanların da güvenini tekrar tazelemesi ve onları da rahatlatması gerekir. Çok doğru. En son karşıma çıkan bir haberde de mesela gazlı içecek üreten bir firma aslında herkesin bildiği ve tüm dünyada da satışı olan bir firmada ürünlerin içinde klorat çıktığı için şu an mesela apar topar hepsini geri çağırıyor. Bu klorat dediğimiz ürün nedir ve neden o gazlı içeceğin içinde klorat bulundu ve bu sağlığımız için zararlı mı ya da ne kadar zararlı? Evet aslında bu yani bilmiyorum marka ismi söyleyebiliyor muyuz? Coca-Cola firmasının Belçika Gent'teki fabrikasından üretilen üründe çıkıyor. Yaklaşık 11 tane farklı tipi var. Bu Coca-Cola'nın farklı gazlı içecekler var. İşte limonata benzeri veya gazoz benzeri ürünleri de var. Burada bu ürün çıkıyor. Özellikle birkaç ülkeye de gittiği de söyleniyor. Sonuçta takibi bellidir. Bunu da işte daha önce konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin hızlı bildirim sistemi var. RASP diye bir sistem var. Burada olası bir gıda ile ilgili bir sıkıntıyı burada hemen bildiriyorlar. Diğer ülkeler de buna karşı kendi gardlarını alıyorlar. Şimdi burada aslında klorat normalde bildiğimiz klor ürününün yani kloru herkes bir çamaşır suyunun içindeki olan klorun
bir oksitlenmesiyle yapılmış bir kimyasal bileşik. Çok yani oraya girmeyelim belki hani bilmiyorum şurada kloratın formülünü buraya atmıyoruz ama yani bir bileşik sonuçta. Bunda genelde şöyle oluyorlar. Özellikle bu tip meyve suyu işletmeleri, gazlı içecekler kapalı hatlarda, süt işletmesi de benzerdir. Kapalı borularda ürün gider. Ürün açıkta çıkmaz, dolaşmaz. Bir şekilde işte sıcaklığı olur, diğer prosesi yapar ve ürün işte kaba doldurup işte buradaki ambalajlar işte Tetra Pak gibi kutu ya da metal kutuları doldurup son tüketiciye gelir. Bu hatlar hep kapalı olduğu için bu hatların içinin temizlenmesi gerekir. Çünkü sen işte gözünle görüp mesela üstünü bir sileyim deme şansın yoktur. Bu boruların içini de yine bir fırçayla temizlenemeyeceği için belli kimyasallarla bunlar temizlenir. Daha sonrasında da dezenfekte edilir. Kloru da dezenfeksiyon için kullanıyorlar. Bu SIP sistemi işte Clean in Place dediğimiz bir sistem vardır. Burada kullanılır ama tabii en son suya yani durulama suyu dediğimiz son suda analizleri yapılır. Herhalde bu arkadaşlar yani bir yandan da ben kişisel olarak ciddi bir skandal. Yani çünkü burada bayağı bir kontrol mekanizması kaçırılmış. Genelde mesela Türkiye'deki mevzuatta 0,5 ppm'dir son suda işte içme sularında da klor katılır. Eskiden bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Türkiye'de bardak klorlu olduğu zaman suyun rengi de bir değişik olurdu. Özellikle dezenfeksiyon için şebeke suları da ona da katarlar. Ama orada bir 0,5 ppm. İşte ppm dediğim milyonda birdir. Yani yaklaşık 0,5 miligram bölü litre şeklinde bir oranı vardır. Yani bu izin verilebilir bir oranı vardır bunun klorun. Ama bu arkadaşlar herhalde çok kaçırmışlar. Oran açıklanmadı ama yüksek çıkmış. Geri çağırdıklarına göre bayağı bir yüksek çıkmış. Tabii sağlık sorunu yaratır. Yani çünkü sonuçta bu bir kimyasal. Hani uzun vadede kanser falan dışında kısa vadede işte özellikle tiroidle ilgili şeyleri var. Klorat özellikle tiroidle ilgili sıkıntı varsa bunlarda sıkıntı olur. Yine karaciğerden çok atılamayacağı için bu tip sağlık sorunlarına neden olabilir. Ama tabii günün sonunda yani bu kontrollerin yapılması gerekiyordu. Yani nasıl kaçmış, nasıl gitmiş tarafı dediğim gibi orası ayrı bir skandal olur. Bir şekilde ürünleri geri çağıracaklar. Ne kadar üretildi, tabii bunların hep büyük firmalarda saatlik üretimler bellidir. Nereye gittiği de bellidir. Hatta bunlar o kadar iyi izlenebilirlik yaparlar ki yani belki vatandaş kredi kartından alışveriş yaptıysa hangi eve ürünün girdiğini bile bulabilirler. Bu kadar izlenebilirlik sistemleri vardır. Bunların hepsinin geri çağırırlar zaten. Yani inşallah ciddi bir sağlık sorunu olmadan ürünler geri döner. Ya, umarım. Çok teşekkür ederim. Bu haftalık sorularım bu kadar. Ben teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani genel olarak konuştuğumuz bunlar. Yeni bir süreç olursa konuşuruz. Yani gıda gündemi çok yoğun aslında. Ama böyle yavaş yavaş hafta hafta belki değerlendirmek daha da doğru olur. Teşekkürler. Teşekkür ederim.